Selamlar. Islak keçe tekniğiyle küçük bir keçe el çantası yapacağım. Bu çantanın kemer kısmında kullandığım parçayı daha önce YouTube kanalımda yayınlamıştım. YouTube kanalıma girdiğinizde bu görsele tıklarsanız shibori tekniğiyle bu parçanın nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Önce çantamın boyutuna karar verdim. Bunun için shibori keçemin boyutunu ölçtüm. Yaklaşık 30 santimetreye 18 santimetre boyutunda bir parçaydı. Bunu kemer olarak kullanacağım çantamda. Dolayısıyla çantanın eni bu kadar. Boyu da yaklaşık 18 santimetre çarpı 2, yani 36 santimetre olarak düşündüm. Açık hali 36 santimetre olsun dedim. Kapandığında yaklaşık 18-20 santimetre arası bir boyutta olsun dedim. Şimdi ıslak keçe çalışanlar bilirler. Yün keçeleştiğinde küçülür. Hangi oranda küçülür? Bunu ben genelde önceden yeni aldığım yünlerde küçük bir parça çalışarak belirlerim. Ama bu çalışmada öyle bir fırsatım olmadı. Tahminen yünler %30 ile 40 arasında küçülür. Ben bu çalışmada 3 kat ya da 4 kat yün kullanacağımı düşündüğüm için %40 seçeneğini iptal ettim. Çünkü yünler ne kadar kalın tutamlı ve ne kadar üst üste dizilerek keçeleştirilirse küçülmeleri de o kadar zor oluyor. Yani %40 oranında bir küçülme beklemiyorum. %30 dedim. Bu şekilde karar verdim. Ama en iyisi tabii ki önceden bir küçük parçada deneme yapmaktır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi çantamın boyutu eni 30, boyu da şablonu açık halde düşündüğümde 36 santimetre olacak. Bunu küçülme faktörü oranında büyütmem gerekiyor. Yani %30, 0,30 demek aslında. Çantamın enini 0,3 ile çarptığımda 9 santimetre ediyor. Bunu 30'a eklediğimde 39 santimetre. Yuvarladım, 40 santimetre olsun dedim. 36 santimetreyi de aynı işlemi uyguladığımda 11 santimetre eklemem gerektiğini buldum. 36'ya 11 ekleyince 47 ediyor ama ben yuvarlak olsun diye 50 santimetre aldım. Şablonumun boyutu bu. Bu çalışmada şablon olarak ben laminant parkelerin altına döşenen plastikler var ya, onlardan kullandım. Eğer siz de tercih edecek olursanız böyle bir şeyi daha kalınlarını tercih etmenizi öneriyorum. Ben görmeden aldığım için internetten dikkatimden kaçmış, ince olanından sipariş etmişim. Daha kalın olanları var, onlardan almanızı öneririm. Oldukça kullanışlı bir ürün. Şimdi burada kullanacağım yün yeni aldığım bir yün. Yeni Zelanda Merinos yünü 25 mikron. Yaklaşık 7 santimetre civarında bir tutam uzunluğu var. Bu yünü kullanmadan önce dediğim gibi test etme imkanım olmadı. Bu çantaya başlama zamanım çok ters bir vakte denk geldi. O yüzden direkt yünü aldım ve döşedim açıkçası. 50 gram yünle başladım. Sonra yetmedi, üzerine ekledim. Şimdi şablonumun birinci katını dikey yönde döşedim. Ondan sonra ikinci katını yatay yönde bu şekilde döşedim. Üçüncü katını da birinci katla aynı yönde olacak şekilde yünlerimi serdim. Şimdi elimde yünüm az kaldığı için kapak kısmını başka renk bir yünle çalışmayı istedim. Aslında ben keçeye başlamadan önce bir şeyi tasarlarken en ince ayrıntısına kadar düşünür tasarlarım ama bu çanta öyle kötü bir zamanıma denk geldi ki resmen yani nasıl desem rahatlamak için bu işi yaptım. O yüzden fazla düşünmeden o an gelişti her şey. O an ne yapayım diye düşündüm ve evet böyle olsun dedim. Yani sonrasını düşünmeden çok fazla yün döşedim. Aslında daha da güzel döşenebilirdi yünler. Her neyse birinci katı döşedik ve şurada 23 santimetrelik bir boşluk bırakmayı düşünüyorum. Bu kapak olacak. Çantanın ön tarafına doğru katlanan kapak olacak. Orayı bir iple işaretliyorum. Şablon ıslandığı için kalemle çizmem mümkün olmayacak. O yüzden bir iple oraya işaret koydum. Oraya yün döşemeyeceğim. Şimdi alt tarafı çantanın nasıl desem hazne kısmı olacak. Yani ıvır zıvır koyduğum telefon, işte cüzdan koyduğum yeri olacak. Şu an orayı katlıyorum içe doğru. Kenarlardaki yünleri de minicik bir çıt atarak kestim.
Böylece daha düzgün bir katlama olacak. Evet, şablonu da oradan kaldırıp, şablonu kesmedim bu arada. Sadece yünü kestim. Orası da kapak kısmı olacak. Fazla yünleri iç tarafa doğru katlıyorum. Evet, görüntüsü bu şekilde. Şimdi e, çantanın asıl bölmesi yapacağım kısmı döşüyorum. Ön tarafta kullandığım yünden başka cins bir yün bu. Yine ithal yün ama tutamları daha uzun diğer yüne göre. Ön taraf biraz daha tok dursun diye buraya 4 kat döşeyeceğim. Ama 4. kat ince olacak. Yani çantalarda genellikle birbirine 90 derece açıyla hep yünler döşenir. Birinci katı yatay döşediyseniz ikinci katı buna dikey yönde döşememiz gerekiyor. Ben çantayı yapmaya akşam başlamıştım. O yüzden ışık biraz kötü, kusuruma bakmayın. Çalışmaya gündüz devam ettim. Yani geceden sabaha ıslak halde bekledi. Nasıl beklettim? Ee, Üzerine kuru kalın bir havlu koydum ve o şekilde sabaha kadar bekledi. Fazla suyu ve sabunu havlu güzelce emdiği için sabah yünüm gayet güzeldi, kokmuyordu. Onu tekrardan suyla sabunla ıslatarak çalışmama devam ettim. Uzun süre çalışmaya ara vermek gerekiyorsa tabii ki sabunlu ve sulu bırakamıyoruz yünü, kokar çünkü. O zaman da tülün arasında sandviç tekniğiyle güzelce suyunu, sabununu arındırıp bir havlunun arasında kurutup o şekilde uzun süre saklayabiliriz çalışmayı. Sonra tekrardan ıslatarak devam edebiliyoruz. Bu çalışmada dediğim gibi her şey spontane gelişti. Yünleri çok düşünmeden döşedim. Burada yaptığım şeyin amacı da şu. Katladığımda bir iz oluyor. Diğer tarafa katladığımda bir iz oluyor. Yünler de farklı renkte olduğu için hoş durmaz diye düşündüm ve oralara açık renk yün döşeyerek kapattım. Bu çalışmada yaklaşık 70-80 gram civarı yün kullandım. Şimdi bakın arka tarafta da öyle hesapsız kitapsız yün döşeyince arka tarafta da çirkin bir görüntü oldu. Burayı da tensel döşeyerek kapatmayı düşünüyorum. Burası çantayı açtığınızda arka tarafı yani kapak ve arka bölme kısmı oluyor. Oraya tensel döşeyerek hem dekoratif hem de güzel bir görüntü olsun diye çalışma yaptım. Tabii ki daha güzel şeyler yapılabilir ama dediğim gibi bu benim biraz buhranlı dönemlerime geldi. Biraz sinirime, öfkeme yenik düştüğüm döneme geldi. Kaostan kaçmak için, o bunalımdan çıkmak için kendimi keçeye verdim açıkçası. İyi de oldu. 2 gün oyaladı beni. Videoyu da katarsak 3 gün diyeyim. Video editleme işi de bayağı sürüyor çünkü. Şimdi ben böyle kısa kısa geçiyorum ama tabii ki keçeyle uğraşanlar bilirler. Çok uzun, çok emekli işler bunlar. Başlangıçta koyduğum ipi çıkardım. Şimdi oraya bir parça yün içerikli ip koyuyorum. Gazal örgü ipini daha önce tanıtmıştım. O ipten koydum. Bunu yapma amacım oradaki gevşemeyi, açılmayı, esnemeyi önlemek. Daha kalın da olabilirdi aslında ama ilk defa denedim. O yüzden nasıl duracağını bilmediğim için küçük bir parça denedim ama birkaç kat daha konulabilirmiş. Oradaki kat izini yok etmek için yine arka tarafa da bir gönderme olsun diye e, tekrardan aynı renk tensellerle döşedim ve güzelce ovuyorum. Ovma aşamasını hızlı hızlı geçiyorum sıkmamak için. Parçayı da ters çevirirken iki kat naylonun arasında çevirmek ya da iki kat tülün arasında çevirmek çok pratik oluyor. Kalın yünlerde ben mutlaka zımpara makinesi kullanıyorum. Kalın yünü keçeleştirirken çok zor oluyor. Bir de bu sabaha kadar biraz nemli beklediği için yün haliyle şişti. Onu toparlamak da kolay olmuyor. Öyle işte yani bol bol ovarak, e, yünleri sıkılaştırarak birbirini kenetlemeye çalışıyorum.
Pinch test yaptığımda görüyorum ki hala ovma işlemine devam etmeliyim. Yünler evet sıkılaşmaya başlamış ama yeterli düzeyde değil. O yüzden biraz daha basınç uygulayarak güzelce ovmam gerekiyor. Şablonu çıkarıp çıkarmayacağıma karar veriyorum. Pinç test yaptım. Güzel bir şekilde yünler tutunmuş, keçeleşme büyük oranda olmuş. Şimdi şablonsuz bir şekilde parçamı güzelce ovacağım. Ters yüz edip çantanın içini aynen dışı gibi ovmam gerekiyor. Çünkü bu büyük bir parça olduğu için her yüzeyine eşit miktarda dokunamıyoruz ovarken. Ters yüzü de nasibini çok almıyor o yüzden çantanın. Bunu önlemek için mutlaka ters çevirip içini de güzelce ovmak gerekiyor. Yanlardaki şablon izlerini de güzelce ovmak gerekiyor. Ovma yöntemleri var. Hep her videoda söylüyorum. E, Kendi ağırlığıyla fırlatma, yoğurma, e, rulo yapıp yuvarlama vesaire. Hangisi parçaya uygunsa, o an hangisi müsaitse onu uyguluyorum ben de. Şimdi aşağı yukarı şekillendi parçam ama daha küçülmesi gerekiyor. O yüzden bunu ben genelde ıslak bir havlunun arasında yapıyorum. Çok güzel rulo oluyor ıslak havlunun arasında. Kaymıyor da daha bir sıkı sıkı oluyor. Her yönde önlü, arkalı işte dört bir kenarından yuvarlamam gerekiyor ki her yönünden eşit miktarda küçülsün. Bakın büzülmeleri görüyorsunuz. Evet, bu aşamada biraz ısıtmak istiyorum çantayı. Isı keçeleşme hızını artırıyor çünkü. Birkaç dakika sıcak suyun içinde bekletiyorum. Yani çok kaynar bir su değil. Güzel sıcak bir su. Bu şekilde güzelce ısıttım. Ve tekrardan sabunlayacağım ve ovmaya devam edeceğim. Madem sabunlayacaktım niye tekrardan duruladım diye soracak olursanız. Şöyle sabunu ve suyu tazelemek iyi oluyor. Yani bunun tam
nedenini teknik olarak bilemiyorum ama pardon, sabunu ve suyu tazelemek iyi oluyor. Daha güzel keçeleşiyor. Tabii ki fazla su da fazla sabun da iyi değil. O da keçeleşmeyi yavaşlatıyor. Yani elimiz alıştıkça bunun ayarını biliyoruz açıkçası, anlayabiliyoruz. Evet, şimdi yoğurma işlemine geçtim. Bu aşamada hem fazla su ve sabundan kurtulmuş oluyorum, hem daha fazla basınç uygulayarak keçeleşmeyi hızlandırıyorum. Evet, güzelce artık yuvarlama işlemine geçebilirim. Bu aşamada sushi metler ya da bambu perdeler kullanılıyor. Hala bir tane temin edemediğim için ben onun alternatif olabilecek şeylere yöneliyorum. Burada kenarında istemediğim bir küçülme olmuş ya da kulaklanma olmuş diyeyim. Küçülmesini istediğim yönde onu yuvarlıyorum defalarca. Şimdi arada bir ölçüyü kontrol etmek lazım. Evet, 21 santimetre olmuş kapalı halde ve 33 santimetre boyu. Benim istediğimden bir 3 santimetre daha uzun. Burası da 1 santimetre daha uzun oldu. O yüzden ben 3 santimetre uzun olan tarafı daha fazla yuvarlayarak o yönde küçülmesini sağlayacağım. Tekrardan ısıttım parçamı ve bir havlunun arasına koyup güzelce yuvarlayacağım ve ovacağım. Tekrardan bir ölçü alıyorum. Önceki 33'te 31'e düşmüş. 21-22 santimetre eni de. İstediğim küçülme büyük oranda gerçekleşti. Ben şimdi biraz daha sıkılaştırmaya çalışıyorum parçamı. Kenardaki bu eğri kısımları kesmek istemedim. Oraları keçeleştirerek düzeltmek istiyorum. Düzelmesini istediğim yeri ellerimin iki parmağımın arasında sıkıştırıyorum ve fazlalığı keçeliyorum. Ya da küçülmesini istediğim yöne doğru parmaklarımla çekiştirerek keçeye yön veriyorum. Bu aşamada hala çok esnek ve kolay şekil alan bir yapıya sahip. Bakın orada bir tümsek oldu. Orayı iki elimin arasına güzelce ovarsam ben yedirebilirim. Oradaki o fazlalığı hala yedirebilirim bu parçayı. Çünkü tam olarak sımsıkı hale gelmedi. Bir miktar daha küçülme payı var demektir. Evet, benim akla ziyan fikirlerimden bir tanesi daha bir kavanoz kullanmak o ovma işleminde. Normalde burada sırlı taşlar kullanılıyor. Ben yabancı sitelerde görüyorum. Onlardan edinemediğim için ben de alt tarafı biraz pürüzlü ama kaygan olan bir kavanoz kullandım. Bu şekilde tabii keçeleşmenin ilerleyen aşamalarında yaparsak güzel bir yüzey oluşabiliyor. Duruladım parçamı, elma sirkesi ekledim son durulama suyuna ve bir miktar bekletiyorum içerisinde. Sonra tekrardan çeşme suyuyla durulayıp parçamı hazırlıyorum. Son aşamaya geldim. Pardon. Bu aşamada da hala yuvarlayarak keçeleştirebilirim. Sıkıştırabilirim parçamı. Sabunsuzken de bu son aşamada çok güzel sıkılaşır keçe. Ama ben istediğim hedefe ulaştığım için fazla zorlamıyorum bu aşamada. Çantayı havlunun arasına sardım ve bir süre suyunu çekmesini sağladım. Hala ıslak şu aşamada. İçerisine bir havlu koydum
ve bol buharlı ütüyle çantamı ütülüyorum. Çanta tok dursun diye içerisine bir parça hazırladım. Bu sentetik bir keçe, 3 kat sentetik keçe var. Üst üste koydum ve diktim ve bunu çantanın altına yerleştiriyorum. Yani portatif bir parça, istediğimde çıkarabilirim. Bu şekilde çantanın alt tarafını tuttuğumda herhangi bir sarkma vesaire olmayacak. Şimdi mıknatıslı bir çıt kullanacağım. Onun yerini belirliyorum. Mıknatıslı çıtın bir kalın kısmı var, bir de ince kısmı var. Kalın kısmı çantanın gövdesine, ince kısmı da kapağına yerleşecek. Kapağına yerleşecek olan tarafı minik bir keçe üzerine yerleştireceğim. Aslında bunu daha önceden hazırlayıp keçeleşme aşamasında yün döşemeden hemen sonra ekleseydim birlikte keçeleşirdi. Bu aparat çantayla birlikte olurdu, daha bütün olurdu ama onu henüz denemediğim için yapmadım. Pinterest'te görmüştüm o fikri. Bu şekilde önceden hazırlıyordu aparatı ve yünü döşedikten sonra üzerine koyup öyle birlikte geçeleştiriyordu mıknatısla birlikte yünü. Evet, buraya silikonla yapıştıracağım parçamı. Aynı renk yün olsa daha güzel olurdu iç taraflı ama dediğim gibi bu çanta biraz kerat vakti denk geldi. Benim de kötü bir anıma. O yüzden elde ne varsa onu kullandım. Burası hazır. Şimdi onun karşılığını yerleştireceğim. Bu sefer çantayı delmem gerekecek. Evet, yerini işaretliyorum. Orada dişleri var. Onun geldiği yeri tam ayağının böyle dişin dibinden işaretleyip böyle kesiyorum. Yoksa tuhaf duruyor. Ya büzdürüyor çantayı ya gerdiriyor. Bir de bunların karşılıkları var. Küçük böyle metaller çıkmaması için. Bunlar birlikte satılıyor zaten. O şekilde sabitliyorsunuz ve elime takılmasın diye oraya da minik bir keçe yapıştırıyorum ben genelde. Elimin çizmesin ya da içine koyduğum telefonun ekranı falan çizmesin diye oraya bir keçe yerleştiriyorum. Evet, çantamın mıknatıslı çıtı hazır. Şimdi üzerine shibori tekniğiyle hazırladığım bu şirin parçayı yerleştireceğim. Elimi içinden geçirip tutacağım şekilde bir kemer gibi kullanacağım bu parçayı. Esnek bir parça. O yüzden böyle bombe yapmayacağım dikerken. Dümdüz dikeceğim. Zaten esnek yeterince. Elim geçiyor kolaylıkla. Önce bir iğne ile sabitledim. Yerine karar verdim. Sonra da transparan iple, hayalet ip deniyor galiba buna. Hayalet iple dikeceğim. Kenardan aşağıya doğru dikeceğim. Evet, gösterdiğim yerlerden dikeceğim. Çantanın son hali bu şekilde. Elimi geçirdiğimde kavrayabiliyorum. İçindeki o sentetik keçe nedeniyle de kalıp gibi duruyor. İstediğimde çıkarabilirim tabii ki. Hem temiz hem de daha tok durmasını sağlayacak. Başlangıçtaki şablona göre konum bu şekilde. Oldukça küçüldü. Peki ama ne kadar küçüldü? Evdeki hesap çarşıya uydu mu bakalım? Küçük bir matematik yapalım. Şimdi şablonumun boyutu 50'ye 40 santimetreydi. Keçeleştiğinde 30 santimetreye düştü burası. Yani 20 santimetre buradan küçülme oldu. Evet, 20 santimetre küçüldü. Şimdi 50 santimetrelik kenarda 20 santimetre küçülme olduysa yüzde ne kadar olur? Bu yüzde 40'a denk geliyor. Yani çantamın boy kısmında yüzde 40'lık bir küçülme oldu. Peki eninde ne kadar olmuş bu? 40 santimetreydi. 31 santimetreye düştü. Yani ikisi arasındaki farkı alırsam 9 santimetrelik bir küçülme oldu. 40 santimetrede 9 santimetrelik bir küçülme olduysa yüzde ne kadar olmuştur diye bir orantı kuruyorum. %23 buluyorum. Bakın eninde %23 iken boyunda %40'lık bir küçülme var. Bu çok farklı. Bu farkın nedeni ne olabilir diye düşündüm ve şöyle bir sonuca vardım. Şimdi ben çantayı boyuna döşerken 3 kat yün kullandım.
enine ve boyuna döşerken 3 kat yün. Ama bu 3 katın 2 katı boyuna, evet boyuna, yani 2 kat, çift kat 2 katı boyuna, tek katı da enine denk geldi. Tek katı da enine denk geldi. O yüzden diyorum ki 2 kat yün, 2 kat yün, 1 kat yüne göre daha fazla baskın olduğu için boyuna daha çok küçüldü benim keçem. Ama ortalamasını aldığımda, yani 40 ile 20'nin ortalamasını aldığımda 30'a denk geliyor. Yaklaşık %30'luk bir küçülme oldu diyebilirim. Evet, çantamın son hali bu şekilde. Bakalım, güzel günlerde kullanmak nasip olur inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.